Şu an cüzdanınızda kaç tane var? 2, 3, 5. Hiç saydınız mı? Belki rengi siyah diye taşıdığınız bir tane. Bir tanesi uçuş milleri toplamak için. Bir tanesi market kampanyaları için. Ne zaman aldığınızı bile hatırlamadığınız bir tane daha. Ben bu videoyu hazırlarken açtım baktım. Kaç tane olduğunu size söyleyemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim, az değil. Bugün bu videoda sadece birkaç gramlık ağırlığa sahip olan bu plastik kartlar hakkında 3 şey öğreneceksiniz. Birincisi, bu kartları elinize aldığınızda beyninizde kokain ve amfetaminin etki ettiği bölgeyle aynı ödül devreleri ateşleniyor. MIT bunu fMRI makinesiyle ölçtü. Yani bankalar bunu onlarca yıldır biliyor. İkincisi, videonun ortasında süresi dolan ya da artık kullanmak istemediğiniz kartlarınızı makasla kesip çöpe atmanın neden yapabileceğiniz en büyük ekolojik hata olduğunu anlatacağım. Üçüncüsü ise kredi kartlarının psikolojik ve ekolojik bu etkilerinin yanı sıra Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ortamlarda kredi kartı kullanımının neden bu kadar avantajlı olduğunu anlatacağım. Çünkü bu kartlar mükemmel birer araç. Nasıl kullanacağınız size kalmış. Türkiye'de bugün ön ödemeli kartlar, banka kartları ve kredi kartlarının toplamı yaklaşık 500 milyon. Bunların 150 milyonunu kredi kartları oluşturuyor. Çocukları, hiç banka kullanmayan insanları devre dışı bıraktığımızda ortalama 2'den fazla kredi kartı kullanıyoruz. Avrupa'da ise kart ödeme yoğunluğunda Fransa'dan sonra 2. sıradayız. Bu istatistiği duyunca hemen gurur mu duydunuz? Biraz erken. Hem övünülecek hem de üzerine düşünülecek şeyler var bu tabloda. Profesyonel Amatör kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Karayevli. 50 bölümde sizlerle birlikte sürdürülebilir finans üzerine bir yüksek lisans tezi yazıyoruz. Bugün 10. bölümdeyiz. Kanalı henüz takip etmiyorsanız şu an abone olun ve yorumlarda şu sorunun yanıtını bekliyorum. Şu an cebinizde, cüzdanınızda kaç tane fiziksel kart var? Videoyu durdurun, sayın ve yazın. Her zamanki gibi önce konunun bilinçaltına inelim. Bugün tezgahımızda 3 kelime var. İlk kelimemiz tabii ki de kredi. Kredi, Latince credere kelimesinden geliyor. Anlamı güvenmek, inanmak demek. Bankalar aslında bizlere ben sana inanıyorum, güveniyorum. Sen al bu parayı, git işini hallet, sonra bana ödersin demek istiyor. Tabii bu güvenin karşılığında yılda %40-60 faiz de istiyor ama bu farklı bir konu. İkinci kelimemiz plastik. Yunanca'da şekil verilebilir, yoğrulabilir anlamına gelen plastikos kelimesinden türemiş. Elastikle benzer kökenlerden. İnsanoğlu bu petrol türevine her şekli verdi. Ama doğa bizim şekil verdiğimiz bu malzemeyi kendi içinde yoğurup bir türlü yok edemiyor. Ve bu malzeme toprakta 400-500 yıl bekliyor. Üçüncü kelimemiz faiz. Arapçada kazanmak, galip gelmek anlamındaki faze kökünden türeyen bu kelime doğrudan Türkçemize faiz olarak geçmiş. Dikkat edin, faizi ödeyen değil, alan kazanıyor. Zaten kelime bizi baştan uyarıyor. O yüzden o asgari ödeme butonuna basmadan önce bir düşün. Ve ilginç bir detay, kazanmak anlamındaki fevz, zafer, muzaffer gibi kelimeler de aynı kökten geliyor. Yıl 1949. New York'tayız. Frank McNamara isminde bir iş insanı saygın bir restoranda iş yemeğine gidiyor. Yemek bitiyor, hesap geliyor, elini cebine atıyor. Bir bakıyor ki cüzdanı yok. Hesabı ödemek için karısını aramak zorunda kalıyor. 1949 yılında takım elbiseli, janti bir şekilde bir iş yemeğindesiniz ve restoranın ortasında eşinizi aramak zorunda kalıyorsunuz. WhatsApp'tan yazamıyorsunuz, cep telefonunuzdan arayamıyorsunuz. Doğrudan restoranın telefonundan eşinizi arayıp hayatım para getir demek zorunda kalıyorsunuz. Oldukça trajik. McNamara o gece o masadan kalkarken kendine bir söz veriyor. Bir daha asla nakit taşımak zorunda kalmayacağım diyor. Ve 1950'de Diners Club'ı kuruyor. Dünyanın ilk modern ödeme kartı bir insanın utancından doğuyor. Ama Diners Club ilk kurulduğunda aslında bir kredi kartı değildi. Charge kart diye geçen bir tahakkuk kartıydı. Modern bir verisiye yöntemi diyebiliriz. Ay sonunda tüm borcu ödemek zorundasınız. Taksit yok, borç öteleme yok. İlk üyeleri 27 restoran ve 200 kullanıcıydı. Asıl devrim 1958'de. Bank of America, Bank America artı piyasaya çıkarıyor. Bu sefer ödemeyi bir sonraki aya taşıyabiliyorsunuz. Tabii ki faiz ödeyerek. Döner kredi dediğimiz revolving credit böyle doğuyor. Ve bu sistem 1976'da bugünkü haliyle Visa adını alıyor. Yani kartınızdaki Visa logosu 1958'de Fresno'da bir bankanın borcunu ertele, faiz öde fikriyle doğdu. Marka kimliği konusunda daha dürüst olabilirlerdi. Aynı yıl American Express kartını çıkarıyor. 1966'da Interbank Card Association kuruluyor. Yani bugünkü adıyla Mastercard. Peki Türkiye'de nasıl başladı bu iş? Kredi kartları Türkiye'ye 1968'de Diners Club ile giriyor. 1981'de Visa,
1983'te de Mastercard yarışa dahil oluyor. 1986'da Pamukbank tamamen yerli olan Prestige kart sistemini hayata geçiriyor. 1990'da BKM yani bankalar arası kart merkezi 13 bankanın ortaklığıyla hayata geçiriliyor. 1968'de birkaç bin kişinin elinde olan kredi kartları bugün 150 milyon adet sayısıyla neredeyse herkesin cebinde. Bu sıçramanın sırrı tamamen Türkiye'ye özgü bir sistemde saklı. Taksit. Dünyanın çoğu ülkesinde taksitli kart diye bir yapı yok. Türkiye'de ise 12 taksit, 18 taksit, 24 taksitler havada uçuşuyor. Ta ki 2014'e kadar. 2014 yılında BDDK bir karar aldı ve pek çok üründen taksitle ödeme yöntemini kaldırdı. Sebebi de şu: sistem o kadar başarılı olmuştu ki insanlar her şeyi taksitle satın almaya başlamış. Taksitle döviz, taksitle altın, taksitle taksit. Özellikle ithalat kalemini yükselten bu tüketim çılgınlığını durdurabilmek için devlet tüketicilere durun bakalım demek zorunda kaldı. Anlattığım tüm bu tarih aslında bir ürün tarihi değil, bir güç tarihi. Şu an dünyadaki kartlı ödemelerin büyük bir çoğunluğu Amerikalı iki büyük şirketin elinden geçiyor: Visa ve Mastercard. Bu şu demek: kartınızı okuttuğunuzda çıkan her bir bip sesi Amerika'daki kasalara düşen $1 anlamına geliyor. Sistemin saçmalığı şurada: ben evden çıktım, bakkala gittim, bir ekmeği kartla aldım. Üretici Türkiye'de, ürün Türkiye'de, tüketici Türkiye'de ama bu süreçten, bu işlemden Amerikalı bir şirket para kazanıyor. Bu sistemin saçmalığına ilk uyanan Çinliler oldu. 2002 yılında UnionPay'i kurdular. Şu anda 180'den fazla ülkede kabul görüyor. 2014 yılında Rusya Kırım'ı işgale başladı. Avrupa ve Amerika Rusya'yı uluslararası ödeme sisteminden çıkarma kararı aldılar. Rusya'da bunun üzerine Mir adı verilen kart şeması sistemi kuruldu. O dönem çok fazla talep görmedi. Fakat Ukrayna işgali sonrasında Rusya'nın tüm ödeme sistemlerinden tamamen çıkarılmasıyla beraber dünya genelindeki neredeyse bütün Rus vatandaşlarının Mastercard ve Visa kart erişimleri, kullanımları iptal oldu. Bununla beraber Rusya'daki Mir kullanımı artış gösterdi. Tabii bu durum Avrupalıları da bir miktar düşündürdü. Rusya'ya bunu yapan, sana bana ne yapmaz diyen Avrupalılar ise 2024 yılında Vero'yu hayata geçirdi. Avrupalılara has ya bu süreci hangi ülkeye göre entegre edelim gibi soru işaretleri devam ederken Trump'ın ben Grönland'ı istiyorum, Avrupa'daki bazı toprakları istiyorum gibi söylemleriyle beraber Vero kullanımı ve yayılımı da hız kazandı. Peki Türkiye? Türkiye aslında Avrupa'dan çok daha erken davrandı ve 2016 yılında Troy adı verilen Türkiye'nin ödeme yöntemini kurdu. Visa ve Mastercard'a bağlı kalmadan yurt içi yapılacak tüm ödeme işlemlerini yerli altyapıyla yürütmek için. Uluslararası kabul henüz sınırlı ve yurt dışında Discovery şemasını kullanıyor. Ama bu bir seçim, bir bağımsızlık hamlesi. Abi banka bana Troy kartı yollamış diye şikayet eden bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona gönderebilirsiniz. Çünkü kart sistemi kurmak, para basmak kadar siyasi bir eylem. Osmanlı'nın sonunu getiren, para basma işini duyunu umumiyeye veren sistemle tüm kart şemasını kendi altyapının dışına çıkarmak benzer bir yapıda. O yüzden bu mevcut tablo videonun başındaki soruyu tekrar soruyor. Bu kartın kurallarını kim yazdı? Başta söylemiştim. Bu kartı elinize aldığınızda beyninizde çok spesifik bir şey oluyor. MIT Sloan'dan Drazen Prelek ve ekibi bir araştırma yapıyor. Kredi kartı ve nakit ödeme anında beyin aktivitelerini fMRI cihazıyla ölçüyorlar. Kartı elinize aldığınızda beyninizin ödül devreleri aktive oluyor. Bu devreler daha önce bağımlılık yapan maddelerin aktive ettiği bölgelerle yüksek oranda örtüşüyor. Nakit ödemede bu etki görünmüyor. Yani teknik olarak alışveriş merkezinde kredi kartınızı okuturken beyniniz oh be diyor. Bankalar bunu 10 yıllardır biliyor ve bilerek tasarladılar. Belki siz bilmiyordunuz ama artık biliyorsunuz. Bu ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Ama en azından artık siz de bu suça ortaksınız. Nakit ödemede bu bölgelerin aktif olmamasının sebebi kredi kartını beynimizin tüketim olarak görmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü para o an cebinizden çıkmıyor. Ödemeyi öteliyorsunuz. Yani acıyı da öteliyorsunuz. Araştırmacılar buna pain of payment yani ödeme acısının azalması ismini veriyor. Videoyu durdurun ve şunu sorun kendinize. En son gelen kredi kartı ekstrenizi açıp baktınız mı? Gerçekten tek tek incelediniz mi? Ve sadece asgariyi mi ödediniz? Yoksa tek kuruş bile eksik yatırmadan tamamını kapattınız mı? Yorumlara yazın. Yargılamıyorum. Sadece bu araştırma için bu veriler de çok kıymetli. Şimdi asgari ödeme meselesine gelelim. BDDK kararlarına göre 50.000 TL altı limitli olan kartların asgari ödeme oranı %20. Ne kadar harcama yaptığınızın bir önemi yok. Bu sınırı belirleyen şey kartınızın limiti. 50.000 TL üzeri kartlar için ise borcunuzun %40'ı asgari ödeme tutarınızı veriyor. Çok değilmiş o zaman sorun yok demeyin. Çünkü asıl mesele ve bankaların asıl para kazandığı yer burası. Asgari ödeme tutarını yatırdınız ve borcunuzun %80 ya da %60'ı kenarda durdu. Ödemediğiniz süre boyunca bankalar size bir faiz işletiyor ve bu oran yaklaşık %4-5 civarında. Yani yıllık %50-60 civarı bir faiz işletiyor diyebiliriz. Eğer bir de ödemenizi geciktirdiyseniz bunun üzerine hem BDDK cezası hem gecikme faizi hem de alışveriş faizi işliyor. İşte o zaman kısır döngü başlıyor. Faiz kelimesinin kazanan anlamına geldiğini söylemiştim. Kim kazanıyor? Şimdi tekrar düşünün.
Şimdi başta verdiğim ikinci söze geliyorum. Thales grubunun yaptığı Life Cycle Assessment yani yaşam döngüsü analizine göre bir plastik kartın üretimi sırasında yaklaşık 150 gram karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor. Ve bu sadece bir kart için. Ne demiştik? Türkiye'de 500 milyon kart var. Yeni alınan kartlar, eski kartların değişimi, kayıp kartlar vesaire yılda minimum 50 milyon kart daha üretiliyor demek. Bu kartlar PVC yani polivinil klorür denilen plastik türevi bir maddeden üretiliyor. Bu plastik kartların üzerine mikroçipler, manyetik bantlar, hologramlar ve boya katmanları ekleniyor. Ve ne yazık ki bunlar birbirinden ayrıştırılamıyor. Burada çok önemli bir şey söylemem lazım. Banka kartı, kredi kartı gibi kartlar evsel plastik atıklarla birlikte geri dönüştürülemiyor. Özel bir dönüşüm süreci gerektiriyor. Bu yüzden evde, ofiste, AVM'de bulunan plastik atık kutularına attığınız her bir kart ya dönüşüm merkezinde ayrıştırılıp bir kenara bırakılıyor ve orada 400-500 yıl beklemek zorunda kalıyor ya da yanlışlıkla olsa tekrar dönüşüm sürecine girip diğer tüm temiz plastikleri de zehirliyor. Geri dönüşümün ne yazık ki en büyük trajedisi bu. Bu konuları çok umursamadığımız için ama bir yandan da vicdanımızı rahatlatabilmek için elimizdeki pek çok atığı geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Bir önceki bölümde anlattığımız termal fişler, bu plastik PVC kartlar. Bunları normal evsel atıkların olduğu dönüşüm kutularına attığımızda yararımızdan çok zararımız dokunuyor. Buradaki vicdan rahatlatma psikolojisini de başka bir bölümde ele almak lazım. Peki ne yapmalıyız? Süresiz olan ya da artık kullanmak istemediğimiz kartlarımızı bankaya götürüp kurumsal imha sürecine dahil etmeliyiz. Eğer yeni kart istiyorsak dijital kartı tercih edebiliriz ya da Vakıfbank'ın çıkardığı örnekteki gibi geri dönüştürülmüş kartları tercih edebiliriz. Yoksa da bankalarınızdan isteyin. Çünkü ne kadar talep varsa o kadar arzda gelecek. Ege Vizyon dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Türkiye Avrupa'nın en yoğun kredi kartı kullanan ülkelerinden biri. Aktif 150 milyon kredi kartı çok büyük bir işlem hacmine sahip. Ve bankalarımızda ESG raporlarında sürdürülebilirlik hedeflerini liste liste sıralıyor. Dijital dönüşüm, karbon nötrlük, yeşil enerji, yeşil kredi. Ama yılda 50 milyonluk yeni plastik kart atıkları için hiçbir eylem planı yok. Greenwashing demek istemiyorum ama belki de plastik washing. Kötü bir kelime şakası çünkü kötü bir eylem planı. Burada Troykart tekrar devreye giriyor. Yerli ağ, daha kısa veri yolu, daha az uluslararası sürtünme. Ekonomik olarak da daha az kayıp. Yani ESG perspektifinden baktığımızda her ülkenin kendi yerli ödeme altyapısını kullanması hem karbon verimliliği hem de veri egemenliği açısından en mantıklı yöntem. Tabii bu altyapının yanında kart atık yönetimi standartını da getirmeleri şart. Şimdi burada bir duralım. Videonun bu anına kadar kredi kartlarının negatif yönlerini dile getirdik. Ve bu eleştiriler de tamamen yerinde. Ama tek taraflı bir tablo da doğru değil. Ben kartları neden severek kullanıyorum? Burada kendi kişisel deneyimimden bahsedeceğim. Ve sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Türkiye'de yüksek enflasyon ortamında nakit biriktirmek çoğu zaman dezavantajlı. Diyelim 100 bin liralık bir ürün alacaksınız. Siz o parayı biriktirene kadar ürünün fiyatı da artıyor. Elinizdeki para da değer kaybediyor. Yani çift taraflı kaybediyorsunuz. Peki bunun yerine o ürünü taksitle alsanız ve ödemeye başlasanız ne olur? Bir, ürünün fiyatını sabitlersiniz. Ürünün fiyat artışından zarar etmezsiniz. İkincisi, ödemelerinizi zaten vadeli yapacaksınız. Elinizdeki nakit değer kaybetmeyecek. 3. Üstelik eğer kontrollü ve iradeli biriyseniz kredi kartlarını çok mantıklı bir şekilde kullanıp sel harcamalarınızı banka kampanyalarıyla eşleştirerek harcadıkça para ya da puan da kazanabilirsiniz. Dikkat edin, puan kazanmak için alışveriş yapmaktan bahsetmiyorum. İhtiyaç burada çok önemli bir kelime. İhtiyacınız olanı satın alırken kampanyayı kullanarak buradan bir fayda sağlayabilirsiniz. Benim kartı tercih etmemin diğer sebebi ise ödemelerimin takibini daha kolay yapabilmek. Nakitte bunu yapmaktan zorlanıyorum. Mesela bir pazar alışverişine gidiyorsam cebimdeki nakitin miktarını bilmem gerek. Çünkü bilmiyorsam ne harcadığımı unutuyorum. Ama kredi kartıyla alışveriş yaptığımda neyi ne kadar aldığımı biliyorum. Ve fark etmeden kartımdan çekilen bir tutar varsa bunu da görebiliyorum. Ve sonuncusu, tüm büyük firmalar, holdingler hiçbir zaman kendi paralarıyla yatırım yapmazlar. Banka kredileriyle kendilerini finanse ederler. Ben hiçbir şirketten daha zengin değilim. 100 bin liralık bir ürün almak için cebimde 50 bin lira varsa gidip bu parayı neden kullanayım? Bu 50 bin lirayı borsada, fonda, hissede değerlendirip tüm 100 bin lirayı kredi kartıyla taksitli bir şekilde ödeyebilirim. Banka bana güveniyor ve bu krediyi açıyorsa ben de bu krediyi neden kullanmayayım ki? Diyelim ki hiçbir finansal okuryazarlığınız yok. Faize de bulaşmak istemiyorsunuz. En basitinden bir para piyasa fonu satın alabilirsiniz. Katılım modelleri de var. Aldınız 50 bin TL'ye yatırdınız. Bir ayın sonunda %3-4 ekstra getiri kazandınız. Kredi faiziyle denk. Bu bir borçlanma mantığı değil. Bu bir finansman mantığı. İşin şu noktası kritik. Bir şirket gibi kendinizi kredilendirmek istiyorsanız ödemenizi de ona göre yapmanız gerekiyor. Reklam değil, kişisel kullanımından bahsedeyim. Eğer bir kredi kartımın kampanyası var mı diye bakmak istiyorsam kartavantaj.com'a bakıyorum. Ama hayır, mevcut kartlarım yetmiyor ve yeni bir kredi kartı satın almak istiyorsam da hesapkurdu.com'a bakıyorum. Hiçbir işbirliğim yok, hiçbir reklam yok. Sadece kişisel kullanımlarım.
Peki bu dengeyi nasıl kuruyorum? 5 somut önerim var. 1. Nakit testi. Her büyük harcama öncesinde kendinize bunu sorun. Bu benim gerçekten ihtiyacım mı, yoksa kredi kartıyla bu ödemeyi zamana yayabildiğim için mi satın alıyorum? Bu soru ödediğiniz paranın bir ihtiyaca mı yoksa arzuya mı gittiğini size söyleyecektir. İhtiyaç değilse almayın. 2. Tam ödeme. Kartı avantajlı kullanmanın ve size bir zulüm yaratmamasının en büyük yöntemi kart borcunuzu düzenli ve tam ödemek. Asgari ödeme büyük bir tuzak ama o tuzağa düşerseniz çıkmanız zor. 3. Kart sayısını optimize edin. Ben minimum 2 kart öneriyorum. Sebebi de şu: bir kartınızın eksesi kesildi. Sonraki ödemeye yaklaşık 40 gün var. Hiçbir taksit ya da puan avantajı olmasa bile 40 gün vade avantajı var. Bir tane kart kullanın. Birisini ay sonunda, birisini ay ortasında kestirin. Ve her zaman için yaklaşık 30-40 günlük bir vade avantajı yaratın. Ne kadar fazla kart o kadar çok karmaşa yaratabilir. Ama ben minimum 2 öneriyorum. 4. Dijital kartları tercih edin. En yeşil kart hiç basılmamış olan karttır. Ve Türkiye'de artık kare kodlu ödeme, temaslı ödeme gibi yöntemler çok yaygın. Aslında o plastik kartlara çok fazla ihtiyacımız yok. Bu yüzden yeni bir kart alırken fiziksel kart istemiyorum tercihini mutlaka yapın. 5. Süresi dolan kartlarınızı asla ve asla kesseniz de biçseniz de çöpe atmayın. Geri dönüştürülemiyor ve de faydasından çok zararı var. Bankanıza götürüp teslim edin ve yeni kart talep ederken ya dijital, illaki fiziksel istiyorsanız da sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş kart seçeneğini seçin. 1949'da cüzdanını evde unutan bir adamın utancıyla başlayan bu hikaye 1950'de karton ve sonra plastik kartlara, 1976'da Visa'ya, Mastercard'a, 2002'de UnionPay, 2014 Mir, 2016 Troy, 2024 Vero'yla devam ediyor. 1990'da bankalar arası kart merkezi BKM'nin kurulmasıyla beraber hız kazanan kredi kartı kullanımı Türkiye'de şu anda 150 milyona dayanmış durumda. Bu kartlar beynimizin acı mekanizmasını köreltiyor. Doğru kullanılmadığında yüksek faizle sizi yavaş yavaş sömürüyor ve doğaya 400 yıllık plastikleri atık bırakıyor. Ama aynı kartlar doğru kullanıldığında enflasyona karşı sizi koruyan bir araç, harcama takip sistemi ve mantıklı bir finansman yöntemi. İkisi de aynı anda doğru. Herhangi bir çelişki yok. Buradaki asıl mesele kullanıcının niyeti ve de disiplini. Silah, herkesin elinde silah. Kime doğrulttuğun önemli. Enflasyona mı, cüzdanına mı? Bugün plastik paranın doğuşunu konuştuk. Kartlar ceplere girdi, post cihazları mağazalara yayıldı. İşlemler saniyeler içerisinde gerçekleşmeye başladı. Ama şunu düşündünüz mü? Tüm bu işlemlerin arkasında ne vardı? 1980'lerde bir banka veznedarı bir günde kaç işlem yapabiliyordu? Ve o veznedarın yerini ilk bilgisayar aldığında ne değişti? Ne bozuldu? Kim işini kaybetti? Bir sonraki bölümde bankacılığın dijital omurgasına giriyoruz. İlk ana bilgisayarlar, ilk bilgisayar yazılımları, Türkiye'de bilgisayarlı bankacılığın başlangıcı. Ve tabii ki bu dönüşümün getirdiği enerji faturasını da konuşacağız. Çünkü o ilk IBM makineleri düşündüğünüzden çok daha fazla enerji istiyordu. Ve bu fatura bugün katlanarak büyümeye devam ediyor. Bankacılık dijitalleşince daha çevreci oldu diye düşünüyorsanız bir sonraki bölüm bu düşüncenizi biraz değiştirebilir. Kaçırmamak için abone olun ve zili açın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek paranızın değil, aklınızın, iradenizin kıymetini bilin. Hoşça kalın.